Merhaba sevgili izleyiciler. Bu hafta Cumhuriyet kenti Sivas'tayız. Bu kent benim anılarımda ve yüreğimde hep baş köşede oturur. Çünkü atalarım bu topraklarda doğmuş, bu topraklarda büyümüş. Sivas mutfağının Türk mutfak kültüründe apayrı bir yeri vardır. Bu kentte yemek pişirmesini bilmek çok ayrıcalıklı bir iştir. Rumeli'den ve Kafkasya'dan gelen göçmen mutfağı ile yerli mutfağın kucaklaşmasından çok çeşitli ve çok lezzetli bir mutfak doğmuştur. Sizlere bu hafta Sivas'taki lezzet duraklarını ve damak çatlatan yemekleri tanıtmaya çalışacağız. Bakalım bu muhteşem mutfağı bir programda bitirebilecek miyiz? Eğer hazırsanız heyecanlı yolculuğumuz başlıyor. Eğer Sivas'a yolunuz düşerse Hayrat Sokak'taki Çimen Kebap yemek yemeniz için en ideal adreslerden bir tanesi. Hayrat Sokak'ı unutabilirsiniz. Hiç önemi yok. Sivas'ta kime Çimen Kebap derseniz size yolu mutlaka tarif edecektir. Mustafa Bey, tarihçenizden başlayalım. 28 yıl önce 3 masalı bir barakadan başlayan serüvenimiz, şükürler olsun bugün onlarca insanın istihdam edildiği, şehrimizin misafir odası diyebileceğimiz TS belgeli, tescilli bir marka olup gönül rahatlığıyla şehrimize gelen gerek bürokrasinin, gerek mülki idari amirlerimizin, gerek iş çevrelerimizin misafirlerini ağırladığımız bir lokantadan karın doyurma yerinden öte insanları günlük iş ve hayat stresinden çıkararak keyifle lezzet sunabildiğimiz ve insanların giderken bize ödediği paradan öte mütebessim gitmelerini çok önemsediğimiz, sizin de gördüğünüz gibi mütevazi, kendi halinde şehri temsil etme hedefi olan bir müesseseyiz. Peki sizin mutfağınızda ağırlık biraz kebap, Doğru. et ağırlıklı. Doğru. Ama yörenin içli köftesi sanıyorum ki en iyi sizde yapılıyor. Öyle duydum. Çok şükür. Ben içli köfteyi çok severim ve iyi bilirim. Evet. Bana bir baştan sona içli köftenin yapılışını anlatır mısınız? Bakalım annemin içli köftesine benziyor mu? Tabii annenizinkine zor benzer. Ama biz de en güzelini yapmaya çalışıyoruz. İçli köfte 3 aşamada anlatmak doğru. Bir tanesi dışı, bir tanesi içi, bir de haşlanıp servise hazır hale getirilmesi. İçten başlayalım. İçten başlayalım. Ölçekli anlatayım arzu ederseniz. Tabii ki. 1 kilo orta yağlı kıyma lazım bize. 600 gram soğan, 300 gram yeşil biber, kimyon, yeni bahar, kekik, pul biber ve karabiber baharatları lazım. 1 kaşık salçaya ihtiyacımız var. 1 tutam tuz atıyoruz. Bu kaç kişilik bu malzeme? Bu malzeme şimdi biz bunu daha ziyade porsiyondan öte burada aperatif ara sıcak şeyiyle satıyoruz. Çünkü tadı damağında kalsın, porsiyon yemesin, bir tane yesin. Ama istemiyorlar mı? İsteyene de veriyoruz. Bu anlattığımız 8 kişilik, kişi başına 3'er tane. Porsiyona 3 tane düşünürseniz 24 tane çıkar. 24 köftelik diyelim. 24 köftelik, evet. Evet. Malzemeleri saydık. 8 porsiyon, evet. 250 gram tereyağında hazırladığımız soğan ve biberi küp küp doğruyoruz. Pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Pembeleştikten sonra soğan ve biberimiz, kıymasını ilave ediyoruz. Ne kullanıyorsunuz, ne kıyma? Orta yağlı dana kıyma kullanıyoruz. Kıymayı ilave ediyoruz salçasıyla beraber. 1-2 çeviriyoruz pişene dek. Hatta suyunu çekene dek diyeyim. Kıyma suyunu çektikten sonra 200 gram ceviz içi doğranmış, ince doğranmış yarım bağ maydanozu da katıp 2 çeviriyoruz. 2 çevirdiğimiz zaman zaten hazır demektir kıymamız. Bunu bir kenara soğumaya koymamız lazım. 1 kilo bulguru 750 gram kaynamış sıcak suyla, sıcak suyu ekleyip ağzına bir tepsi kapatıp kaldırıyoruz. Dinlenmesi lazım. Ne kadar dinleniyor? 45 dakikada falan dinlenip soğuyor, bulgur da şişiyor. Ondan sonra dinlenmiş içimize 2 tane yumurtayla 200 cc'lik bir su bardağı dolusu un ekleyip elastikiyet bir kıvam kazanana kadar onu yoğuruyoruz.
Yoğurma işlemimiz de bittikten sonra bildiğimiz biber, dolma biberi açar gibi elimizde yarım bir dolma biberi düşünün. Açıyoruz o hamuru ince bir şekilde. İçine hazırladığımız hazır içi doldurup mümkün olduğunca bol olması güzel olur. Ayrıca dışında ince olması güzel olur. Onun için iyi açmak lazım. Doldurduktan sonra elimizin içerisinde elips şeklini alana kadar elimizin içerisinde gezdiriyoruz. İçli köftemiz hazır olmuş oluyor. Tabii bitmedi. Üçüncü kısma, en önemli kısmına geldi. Şimdi bunları haşlayacağız. Kaynayan sıcak suya içli köftelerimizi ihtiyacımız olan adet kadar atıyoruz. 6 ila 8 dakikada haşlanır bu. Haşlanırken hafif de böyle yükselme olur. Belki suyun yüzüne çıkmaz ama oradan da hissedilebilir. Pişirdiğimiz içli köfteyi biz bir tabağa alıp üzerine ısıtılmış, kaynatılmamış ama veya kavrulmamış, ısıtılmış, erimiş tereyağını sos olarak ilave edip domates, biber ve maydanozla servis ediyoruz. Sonra Ondan afiyetle. sonrasında size afiyetle yemek kalıyor. Peki çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Ben Elinize teşekkür sağlık. ederim. İçli köfteler o kadar lezzetliydi ki dayanamadım. Tabaktakilerin hepsini yedim. Buruciye Medresesi'nde yorgunluk çayı içiyorum. Selçuklu döneminin bu muhteşem eserinde içilen çayın tadı da bambaşka oluyor. İnönü Caddesi'ndeki Sofa Restoran hem kente gelen konukların hem de yerlilerin en çok sevdiği restoranlardan bir tanesi. Yöre yemeklerini tatmak isteyenler önce buraya geliyorlar. Tarık Bey, geçmişte var mıydı lokantacılık? Maalesef yoktu. Ben yedek parçacıydım. 32 sene yedek parçacılık yaptım. Niye oradan buraya meslek değiştirdiniz? Aşağı yukarı aynı şey dedik. Biri insan parçası, biri de otomobil parçası. Yöre yemeklerin hepsini yapıyor musunuz? Tamamını Yoksa yapıyoruz. Tamamını Tamamını yapıyorsunuz. yapıyoruz, evet. Neler var en favoriler? İşte madımak bizim Sivas'ın neredeyse bayrağı gibi bir şey oldu. Yani madımaksız bir Sivas asla olmuyor. Peskütan çorbamız, kesme çorbamız, herle çorbamız. Sarmalarınız. Tabii sarmalarımız, içli köftemiz. İçli köfte mesela her yerde vardır ama bizimki farklı. Mantımız yine öyle, hıngelimiz. Tarık Bey, şu madımakla başlayalım. Evet. Sivas'ın milli yemeği. Evet. Madımakla başlayalım. Evet. Nasıl yapılıyor? Şimdi madımak bize köylerden toplanır gelir. En iyi madımak nereden En çıkıyor? iyi madımak bize Yıldızeli tarafından gelir. Bir önemli bir husus var. Madımak toplarken toplanmış madımağın yerde koyunun gezmemesine çok. Yani dikkat edilir toplayanlar. Baştan sona anlatırsak madımak önce soğanı yağla beraber kavururuz. Kavurmaya bırakırız. İyice ölünceye kadar. Evet. Bunun Pembeleşince içerisine tabii sarımsağını falan ilave ederiz. Ondan sonra içerisine salçasını, pastırmasını, Pastırma şart mı? şart. Yani- Bunsuz olmaz. Madımak pastırmasız olmaz. Yani yapanlar var kıymayla, parça etle ama içerisine çemen falan koyarak yapıyorlar. Pastırmayı da koyduk. Evet, pastırmayı da koyduk. Ondan sonra madımağı ilave ederiz tekrar. Onu kavururuz. Tekrar bulgurunu ilave ederiz. Suyunu ilave ederek aşağı yukarı bir 40-45 dakika pişme süresi vardır bunun. Peki bu madımak her evde pişer mi? Her evde pişer. Vazgeçilmez bir yemektir. Aynen öyle. Hatta ben size şöyle de ilginç bir iki şeyini söyleyeyim madımağın. Ramazan sahur yemeklerinin ana yemeklerinden biridir. Yani bir hafif olması hasebiyle. Bir de sabah kahvaltılarında bizim Sivaslılar ekmek banarak bunu yemeyi çok severler.
Şimdi sizin yoğurt çorbalarının kralı Evet. diyelim peskütan çorbanız var. Evet. Bir de bana bunu öğretir misiniz Tarık Bey? Peskütan ne demek bir defa? Daha önceki şeylerde buzdolabının falan olmadığı, saklama imkanlarının, işte difrizlerin, dondurucuların olmadığı zamanlarda insanlar işte bunu bulmuşlar. Yoğurdu unla karıştırarak, pişirerek onu uzun bir saklama şekli haline getirmişler. Sonradan da işte çorbaya dönüştürmüşler bunu. Yani şey diyebilir miyiz? Yoğurdun kışa hazırlanmış bir hali. Yani yoğurdun unla pişmiş hali. Evet, aynen odur yani. Yoğurdun unla pişmiş hali. Uzun süre dayanıklıdır. Serin yerde muhafaza edersiniz. Yani sonbaharda yapılır. Özellikle koyun yoğurdundan çok güzel olur. Çorbası nasıl yapılıyor? Çorbası da bunun önce bir sokarıcı vardır. Bakın üzerinde dikkat ederseniz naneli, tereyağlı, soğanlı, biz sokarıç dediğimiz yağını ve soğanı bir kapta kavurmaya bırakırız. Bol tereyağlı, bol soğanlı olacak, bol nanesi olacak bunun. Diğer bir kapta da bizim işte buğday dediğimiz yarmayı bir tencerede peskütanla birlikte su ilave ederek, ezerek peskütanı sıvı hale getiririz. İçerisine yumurta ve un, çırpılmış yumurta ve un ilave edilerek kaynayıncaya kadar sürekli karıştırılır, kesilmemesi. Mercimek de görüyorum içinde. Tabii mercimek daha sonra kaynadıktan sonra ilave edilir bunun içerisine. Bir 10-15 dakikada mercimekle beraber pişer. En son indirme safhasında da sokarıç üzerine dökülerek servise hazır hale gelir. Peki çok teşekkür ediyorum Rica bu ederim. lezzetli yemekleri Biz teşekkür bize ederiz. sunduğunuz için. Elinize sağlık Tarık Bey. Afiyet şeker olsun. Doğanın kraliçesi Madımak da, çorbaların kralı Pesküdan da çok lezzetliydi. Her ikisi de damağımda anılarla dolu tatlar bıraktı. Eğer Sivas'a yolunuz düşerse ve canınız hamur işleri özellikle ev yemekleri yemek isterse İstasyon Caddesi'nin bir üst paralelindeki Sema Hanım'ın yeri tam aradığınız adres. Sema Hanım nereden çıktı bu lokantacılık macerası? Aklınıza kim soktu bunu? Mehmet Bey ben yani 10-15 yıldır ki bu işi evde yapıyordum. 10 yıl öncesi. Evde işte önce konu komşuya yaptım. Sonra bunu ticarete dökeyim dedim. Evde sipariş üzerine tepsi olarak yaptım. Baklavaydı, börekti, çörekti, mantıydı. Bunlar hepsini evimde yaptım. Yapıyordum. Sonra baktım iş büyüdü. Peki nasıl onları servis ediyordunuz? Onları Nasıl sipariş gönderiyordu? veriliyordu bana. Sonra diyordum işte tepsi hazır gelip alır mısınız? onlar alıyor. Ben tektim götüremiyordum. Ondan sonra derken iş büyüdü. Ben dedim en güzeli bir dükkan açayım. Peki bu şeyi gözleme en çok burada tüketilen bir de Sivas'ın meşhurdur gözlemesi. Sivas'ın Yapıyorsunuz değil mi? gözlemesi. Evet. En çok giden bizim şu anda burada mantı, gözleme, içli köfte, sarma ve de onun yanı sıra 3 çeşit ev yemeğimiz.
Peki sizin diğer yemekleriniz mutlaka hepsi lezzetlidir de bu Türkmen pilavınız bayağı Tutulan tutulan bir pilavımız. pilav. Bana bir anlatırsan ben de İstanbul'a döndüğümde evde yaparım. Şunu bir detaylarıyla İnşallah, anlatıver. tabii ki. Şimdi bu pilavımız önce tereyağını koyuyorum. 2 veya 3 yemek kaşığı tereyağı, yarım su bardağı sıvı yağ. Sonra bunun yağ hafif yanmaya yakın etini koyuyorum. Ne eti kullanıyorsun? Kuzu eti. Küçük küçük doğruyorsun. Yani kuşbaşını 2'ye bölüyorsun veya 4'e bölüyorsun çok büyükse. Onları iyice pembeleştiriyorsun. Ondan sonra hafif pembeleşmeden soğanını koyuyorum. O da çok ince bir şekilde, uzun ve ince bir şekilde doğruyorum. O da hafif böyle pembeleşme yakın havucunu koyuyorum. Üçünü bir iyice pembeleştiriyorum. Ondan sonra yıkadığımız pirinci üzerine ilave ediyoruz. Ondan tekrar hepsini beraber güzelce kavuruyoruz. Ondan sonra 1 kilo pirinçse 1 kilo, 1,5 kilo su. 1,5 litre su Her koyuyorsun. 1,5 litre su koyup ağzını Salça da koyuyorsun. biraz da salça kapatıp yani istersen hiç karıştırmadan da pişirebilirsin. Çünkü bunu hiç karıştırmadan pişirince büyük bir tepsiye tencereyle de dökebiliyorsun. Masayı ortaya servis olarak getiriyorsun. Sonra servislere veriyorsun. Sema Hanım bu Türkmen pilavını nerede öğrendiniz? Bu Sivas yöresinin pilavı değil galiba. Değil. Sivas yöresinin değil. Ben bunu Adana'ya gezmeye gitmiştim. Orada öğrendim. Ondan sonra burada da geldim. Yaptım ve de çok güzel gidiyor. Çok tutulan bir yemeğimiz. Peki teşekkür ediyorum Sema Hanım. Ben de Elinize çok sağlık. teşekkür ediyorum. Pilava zaten dayanamazdım. Türkmen pilavı aklımı başımdan tamamen aldı. Başta da söylediğim gibi lezzet duraklarını da lezzetli yemekleri de bir programa sığdıramadık. Devamı haftaya kaldı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.